Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir limonlu cheesecake tarifim var. Böyle altı inanılmaz lezzetli tabanı, o limonlu lezzetli peynirli kısmı ve üzerindeki o sarı efsane lezzetiyle hem yemek okulunun şanına layık hem de sizin ağzınızın tadına layık olacak diye umuyorum. Şimdi amacım şu, her adımı teker teker anlatacağım ve ondan sonra bu cheesecake tarifini gördükten sonra isterseniz çikolatalı, isterseniz böğürtlenli, isterseniz pişmani, ne isterseniz kendi cheesecake tarifinizi çıkarabilirsiniz. Hikaye rahat bulabildiğimiz, elimizin altında olan en güzel malzemeyle en lezzetli cheesecake'i yapabilmek. Hazırsak başlayalım. Şimdi cheesecake yaparken en altından üstüne doğru çalışacağız. Dolayısıyla ilk baştaki bisküvili kısmını hazırlayacağız. Şimdi burada 2 paket tam buğdaylı ve aslında tereyağlı bol bisküvim var. Bunları bunun içine yerleştiriyorum. Yani tuzla buz etmemiz gerekiyor. Tuzla buz etmenin de en kolay yöntemlerinden bir tanesi buzdolabı poşeti. Şöyle, hatta bir kapla dövebilirsiniz. Stresimizi atıyoruz. Her türlü bisküvi olur mu? Şimdi böyle güzel bir soru, çok güzel bir soru. Mesela petibör tarzı bisküvilerde onlar daha kuru, yani daha yağ oranı düşük ve daha böyle pofidik aslında. O bisküvilerden de böyle sıkı ve yağı bol olması lazım. Yulaflı olabilir, tam buğdaylı olabilir. O tarz bisküviler daha doğru. O pofidik bisküviler biraz nem alınca nemini çekiyor ve yumuşuyor. Yani şeyi düşün, petibörü çaya koysan, çıkarsan lup diye atman lazım çünkü anında yumuşar. Ama bu bisküviler öyle değildir. Daha benliğini uzun süre devam ettirir. Mühim olan öyle bisküvi olması. Şimdi 3 çorba kaşığı tereyağımı eriteceğim. Ama böyle iyice soğulana kadar ocağı altında açık tutmayacağım. Birazcık eriyince altını kapatacağım. Kendi ısısıyla eriyecek. Bisküviye sıcak tereyağı girmemesi lazım. Şimdi tereyağım güzelce eridi ve hani soğuk olduğunu da aslında bu beyaz halinden anlayabiliriz. Güzelce de soğudu. Şimdi bisküvimi döküyorum. Bisküvimin içerisine 2 çorba kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Bir parça tatlılığını arttırmak amacım. Ben böyle çok tatlı sevmeyen tatlıcılardansanız, mesela ben evde kendime tamamen yapacak olduğumda bu pudra şekerini hiç koymuyorum çünkü bana onun, yani bisküvinin kendi şekeri yetiyor. Bir tutam da tuz ekliyorum. Her zaman tatlıyı tuzlu yukarı kaldırıyor. Ve tereyağını da içerisine döküyorum. Bana sen mutfakta silikon kullanıyor musun diye şaşıran bir arkadaşım. Ama aslında şunu söyledim, hani %90 şimşir kullanıyorum. Ama böyle bir şeyleri sıyırırken de hiç böyle bir kaşık bile kalmamasını en iyi sağlayan şeyler bunlar. Dolayısıyla soğuk şeylerde bu silikonlar gerçekten faydalı oluyor. Hatta şimdi bunların yerellerini de ürettirmeye başladık. O yüzden de ayrıca gururlanıyorum. Şimdi tereyağıyla pudra şekeri ve bisküvinin iyice karışması lazım. Şimdi böyle bir, hani kimisi şu an kuru, kimisi yaş. Her tarafın yaş hale gelmesi gerekiyor. Şimdi böyle kaşığımın sırtıyla güzelce eziyorum. Son olarak iyice birbirine geçebilmesi için böyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyorum. Şimdi bisküvimiz hazır. Gelelim bunu artık kabına nasıl koyacağız ve nasıl pişireceğiz. Şimdi böyle bir kek kalıbı var. Kelepçeli. Şöyle bir karıştan birazcık fazla. 4 parmak falan fazla. Bunu açıyorum. Altında böyle bir kısmı var. Şimdi bunun altına rahat çıkarabilmek için bir yuvarlak kesmemiz lazım. Onun için de bu pişirme kağıdını önce böyle ikiye katlıyorum. Şöyle. Sonra tekrar ikiye katlıyorum. Böyle. Sonra bir daha ikiye katlıyorum. Kuş çıkaracağım şimdi. Aşağı yukarı şöyle yapınca en ortasına yerleştiriyorum. Sonra ortasına yerleştirdikten sonra böyle yaklaşık bu kaptan bir parmak geçecek kadar, o da şurası oluyor. Orayı keseceğim. Güzel bir yuvarlağımız oldu.
Bunu şimdi ortaya böyle yerleştiriyorum. Sonra kek kalıbımı tekrar üstüne kapatıyorum. Sonra da kilitliyorum. Böyle bir kalıbım oluyor. Şimdi bu bisküvileri direkt içerisine döküyorum. Şimdi böyle ortasına bastırıyorum. Zaten içinde pudra şekeri var, tereyağı var. Kendisi de bisküvinin bunlardan dolayı yumuşadı. Yavaş yavaş sıkıştıra sıkıştıra kenarlarını da hatta böyle bastırarak kenarlarını da yükselmesini sağlıyorum. Böyle bastırarak epey bir güç uygulamak gerekiyor. Şimdi böyle kenarlarına yavaş yavaş çıkıyorum. Burada böyle kimi yerler alçak, kimi yerler yüksek kalıyor. Onu şöyle bir kontrol ettikten sonra böyle üzerini hafif alıp diyelim şurası alçak. Oraya doğru biraz bisküvileri yapıp yükseltebilirsiniz. Bu böyle hazır. Bu haliyle kenarlarının bir kısmı böyle biraz daha yüksek, biraz daha alçak seviyorum çünkü el yapımı olduğu belli olsun. Şimdi fırının ortasına yerleştirdim. Altı üst çalışıyor. 190 derecede 10 dakika pişireceğim. Ondan sonra da soğumaya bırakacağım. O arada ben tam orta katmanını hazırlayabilirim. Gelelim orta kısmına. Orta kısmı için tabii ki astrolistimiz içim labne. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Piyasadaki diğer labnelere bakabilirsiniz. Hepsinin tadın, bunun tadının ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. 2 paket yani her biri 400 gramdan toplam 800 gram labne koyacağım. Bu arada bu kapları atmayın. Çok işe yarıyor. Saklama kabı olarak pek çok şeyde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci paketi de koyuyorum. Ben bu arada bir kere ekipleriyle Antalya'da bir şeye gittik. Böyle bir çalışmaya. Ve onlara ben söyledim, tadı çok güzel bunun falan. O kadar farklı mı ya diyerekten ekipten 10 kişi seçtik. Hepsinin gözünü bağladık ve hepsine tattırdık hangisi daha güzel diye. Gerçekten herkes bunu seçti. O yüzden bence epeyce başarılı. Şimdi gelelim şekere. Şeker olarak da bu böyle bir su bardağının bir dolu. Bu 200 gram gibi oluyor. Bir de böyle çeyreği gibi. Yani toplam 250 gram şeker koyuyorum. Şimdi hikaye burada şekerle labnenin iyice birbirine karışması. Cheesecake'in bu arada kekin tam aksine kabarmaması lazım. O yüzden içine böyle çok fazla hava girmemesi ve böyle işte yumurta çırpılıp böyle reaksiyon alıp böyle iyice kabarmaması lazım. Dolayısıyla kekte ne yapıyorsak tam tersini yapıyoruz diye düşünebiliriz. Şimdi şöyle tane tane şekerler gözüküyor. Bunların yok olana kadar yani yaklaşık 2-3 dakika böyle eze eze karıştıracağım. Şimdi bunun içerisine 2 çorba kaşığı yoğurt ki bu birazcık hafif yani yurt dışında mesela sour cream gibi ekşilik katmak yerine 1 paket vanilin ve de 3 tatlı kaşığı kadar da un ekliyorum. Bu arada 10 dakikam doldu. Fırından tabanıma alıp soğutmaya koymam lazım. Ve çok güzel rengi hafif döndü kenarlarının. Tabanı böyle mis gibi kokuyor. Gelelim kalanına. Şöyle güzelce bunu yine katlaya katlaya karıştırıyorum. Yani unu isterseniz eleyerek de koyabilirsiniz. Ben böyle hemen şey yaptım. Sadece birazcık daha karıştırmak gerekebilir. Şimdi içine artık limon tadının girmesine. Şimdi buraya kadar klasik yani bu cheesecake bazına yumurtasını da ekleyince klasik her şeyde kullanabileceğiniz cheesecake oluyor aslında. Bu limonun tamamını kabuğunu rendeleyeceğim. Burada mühim olan şu beyaz kısmını almamak. Acılığı geçmesin. Limonumu güzelce rendeledim. Hiç ziyan etmeden bütün kabuklarını kullanıyorum. Ve burada aslında önemli olan şey şu. Bunu biraz daha aldığımız zaman beyaz gözükecek ve aslında acılık girmiş olacak. Onu istemiyoruz. Sadece lezzeti istiyoruz. Şimdi yarım limonun da suyunu sıkıyorum. Şimdi bunu böyle bir güzelce bir daha karıştırıyorum. Mis gibi koktu. Bunu böyle muhallebi gibi de yiyebilir miyiz? İçinde un olmasa yersin. Ama şu an hani çiğ un var bir midene bir oturabilir yani. Şimdi içine ayrıca 2 tane de son olarak yumurta kırıyorum. Ama bunu böyle çırparak değil, böyle bastıra bastıra, yedire yedire karıştırıyorum.
Bir cheesecake'in en önemli tarafı cheesecake'in böyle kabarmaması lazım. Renk almaması lazım. Kabarmamasındaki en önemli şey de içine koyduğumuz malzemeyi demin gösterdiğim gibi karıştırmak. Şöyle bir 2-3 dakika kadar karıştırdım ve artık bu ideal kıvamını aldı. Bisküvim de epeyce soğudu. Gerçekten soğumadan olursa böyle mushy mushy, yani yapışkan bir şeye dönüşür. Dolayısıyla artık ekleyebilirim. Şöyle ileri geri yaparak cheesecake'im oturuyor. Cheesecake'im böyle düzeldi. Hala böyle pıtır pıtır üstünde bir şeyler var. O 1-1,5 dakika içerisinde iyice çökecek ve dümdüz olacak. Artık fırına girmeye hazır. Ama fırınım girilmeye hazır değil. Onu da şimdi size nasıl hazır edeceğimizi göstereceğim. Şu an fırın 190 derecede. Bunu 150 dereceye alıyoruz. Yani cheesecake'in renginin değişmemesi ve düz kalabilmesi için bu önemli. Alt üst fan yine çalışmıyor. Bu da mühim. Ve de şimdi bu teli çıkaracağım. Aynı böyle fırın sütlaç yapar gibi. Bu tepsiyi yerleştiriyorum. Ve içerisine sıcak su koyacağım. Aslında bir nevi bu şekilde cheesecake'in hamamını hazırlamış oluyoruz. Şimdi derecesi açık tuttuğum için de düştü. Hatta 150'nin biraz altına bile düştü. O şimdi o seviyeye gelene kadar bunu fırına koyabilecek hale getireceğiz. Şimdi o hamamın ortasına koyarken aradan bir şeyler sızabilir. Bunu engellemek için de etrafına folyo kağıdı kaplayacağız. Şöyle. Şimdi eni yetmiyor diye 2 kat yaptım. Ama mühim olan bu aralarından da sızmaması adına bir tarafı yüksek ve bir tarafı yüksek artı gibi yerleştirdim. Aralarından sızmaması için de iyice kenarlarına bastırıyorum. Burada şöyle bir şey var. Eğer üstüne gelirse nem falan direkt içerisine girebilir. Onu istemiyoruz. Direkt bu kenarlarına, aralarına sıkıştıra sıkıştıra yerleştiriyorum. Artık cheesecake'im fırına girmeye hazır. Fırınım da tam 150 derece ben oldum diyor. Hamamın ortasına yerleştirdik mi? Hoppa! Şimdi bunu böyle kapattık ya. Bu böyle 45 dakika afiyetle pişecek. Ama piştikten sonra hamamda nasıl böyle gözenekler açılacak, keyfi yerine gelecek. Bir anda tekrar dış soğuğa çıkmaması lazım. Onun için de fırını kapattıktan sonra biraz aralayacağız. Kendi neminde, ısısında 45 dakika fırının içerisinde soğuyacak. Ondan sonra çıkaracağız. Diğer işlemleri de adım adım anlatacağım. Evet. Artık iyice oda sıcaklığına geldi cheesecake'im. Şimdi bunun minimum 4 saat, tercihen de bir gece buzdolabında beklemesi lazım. Gördüğünüz gibi üstü hiç renk almadı ve dümdüz bir şekilde kaldı. Herhangi bir kabarma olmadı. Bunlar cheesecake'i başarılı yapan unsurlar. Şimdi artık bu buzdolabına girebilir. Cheesecake'im yaklaşık 5 saat falan dinlendi. Şimdi onu artık çıkardık, tabağa aldık ve onun son olarak üzerindeki o lezzetli sosu yapabiliriz. Bir gece bekleseydi daha da iyi olurdu ama ne yapalım artık, hani sabahtan akşama kadar beklemiş oldum. Şimdi bunun içerisine yaklaşık 150 gram böyle 7 tepeleme çorba kaşığı ediyor. Şekere yaklaşık 4 çorba kaşığı kadar su ekliyorum. Bir de yarım limonun suyunu ekliyorum. Ve bunu önce güzelce bir karıştırıyorum. Burada şekerin güzelce erimesi mühim. Şimdi birazcık erimeye başlayınca bir tane limonun daha kabuğuna ihtiyacımız var. Baya ekşitecek aslında bu bunu. Böyle beyaz kısımlarına gelmeden ince ince rendeliyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Şimdi şekerim böyle güzelce eridi. Bunu böyle anlamanın en güzel yolu aslında böyle kenara alınca buralar böyle parça parça tane şeker kalmaması lazım. Bunu birazcık serinlemesi için kenara koyuyorum. Yumurtalarımı da patlatıyorum. Sadece yumurtalarım, 2 tane yumurtanın sarısı. Bu aynı zamanda çok güzel bir renk verecek. Hem de bu sosu bağlamayı sağlayacak. Bu karışımdan hemen içinde pişmesin diye 2-3 çorba kaşığı direkt bunun içine koyuyorum. Ve gıda karıştırıyorum.
ve direkt hepsini ekliyorum. Ve şimdi böyle 1 dakika falan daha ocağın üstünde bunu karıştırıyorum. Son olarak ocağın altını kapatıyorum. Bir son çorba kaşığı tereyağı bu sosun içerisine koyuyorum. Hem yumurta hem tereyağı sayesinde birazcık soğuyunca bu sos güzelce kalınlaşacak. Böyle tam üstünde böyle krema gibi hem çok lezzetli, biraz da ekşi, güzel bir sosa dönüşecek. Bu arada bunu birazcık daha da berrak isterseniz tereyağını klarifiye edip yani sade yağ çevirip yapabilirsiniz. O zaman daha da güzel olur. Daha doğrusu daha da pürüzsüz ve daha transparan olur ama o kadar yorulmaya bence gerek yok. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. İyice soğutacağım. Biraz 10 dakika dışarıda olacak. Sonra da buzdolabına koyacağım. Bir yarım saate artık cheesecake'im bitecek. Evet, farkındayım. Normalde 5 dakika 10 dakikada yemek yaparken bir anda bu böyle üst üste çok yoğun bir tarif gibi geldi ama madem yemek okulunda cheesecake tarifi veriyoruz, olabilecek en güzel cheesecake tarifini vermek de bizim görevimiz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. İşleyip işlemeyeceğini bilmiyoruz. Biraz böyle hafif bir farklılık olsun istiyorum. O yüzden nane bir tarafına birazcık da fesleğen yaprakları koyacağım. Evet, cheesecake'imiz hazır. Havamız bayağı karardı. Geç saate kaldık ama ceremesini çekmeye değdi mi siz söyleyeceksiniz. Aslında siz de söyleyeceksiniz. Böyle çok aşamalı, zorlayıcı tarifler hoşunuza gidiyor mu? Lütfen aşağıda yorum yapıp bildirin. Refika abla bunu istemiyoruz. Refika boş ver. Yok böyle olsun ama bunlardan değil de Türk usulü yemekler olsun falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi. Gerçekten şunu iddia edebilirim ki yemek okulu bir okul ama var olan pek çok konudaki en keyifli okullardan bir tanesi. Bunun bir parçası olursanız biz de çok mutlu oluruz. Siz de gerçekten tahmin etmeyeceğiniz kadar güzel şeyler öğreneceğinize de dakika söz veriyorum. Kim cheesecake yemek istiyor? Ben. Arzu abla, Cansu, Tuğçe, Begüm. Cheesecake, 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 cheesecake. Şimdi cheesecake'i güzelce kesiyorum. Böyle tam tabanından da, ortasından da. Ya bir kafede yesem 18 lira veririm. Öyle söyleyeyim. Şu dilime bir 18 hak ediyor. 18 lira. Bence. Naneyi beğendiniz mi, nane dokunuşunu? Bir nane bu kadar dokunabilir. Muhteşem. Gerçekten. Ben yuttum, benimki bitti. Afiyet şeker bal olsun. Evet. Eğer bu cheesecake'i beğendiyseniz ama ben ahududu. Eğer bu cheesecake'i beğendiyseniz İçimin kanalında da bir ahududulu cheesecake var. Ahududu değil. Ahududu değil. Ahududu. Yani dudu güzel. Ne? Frambuazlı. Eğer bu cheesecake'i beğendiyseniz ve cheesecake severlerdenseniz frambuazlı deniyor ama bizim çocukken öğrendiğimiz ismi frambuazın ahududuydu. Ahududulu cheesecake'imiz burada. Buradan izleyebilirsiniz. İçimin kanalında çok da tatlı bir tarif. Kanalımıza abone değilseniz de buradan lütfen abone olun. Biz çok mutlu oluruz. Görüşürüz.